Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü basketbol eğitim videosunu sizlere çok etkileyici, guardlar için, müdafaya geçmek için çok iyi uygulayacağınız bir drill'i göstereceğim. Mutlaka izleyin. Tekrar merhaba basketbol severler, değerli YouTube izleyenleri. Bugün sadece guardlara yönelik nasıl adam geçilir çok güzel bir drill'i göstereceğim. Onu şimdi izleyin. Tekrar merhaba. Şimdi hemen hızlıca videoya geçelim. Şuradan göstereyim yakın bir şekilde. Biliyorsunuz guardlar, forvetler önümüzde müdafaa varken adam geçmek çok önemli. Çok kuvvetli, gerçekten strong, iyi bir müdafaa yapan bir oyuncu varsa guardların, forvetlerin en büyük korkulu rüyası oluyor. Ama tabii bu drill'den sonra emin olun siz de artık önünüzde nasıl müdafaa olursa olsun çok rahat bir şekilde, gösterdiğim şekilde yaparsanız mutlaka geçemeyeceğiniz müdafaa olmayacak, emin olun. Evet, en başta yapacağımız şekil şu şekilde. Guardlar için dediğim için her zaman ortadan. En baştan bu drill ortadan yapmak çok daha iyi. Kamera açısı burası daha yakın ve daha uygun olduğu için sadece burayla alakalı göstereceğim ama siz yaparken mutlaka üçlüğün oradan gelip yapmaya çalışın. Öyle yapalım. Daha uygun olacak. Üçlüğün oradan, ortadan bir şekilde geleceksiniz. Ben gene üçlüğün orada olduğumuzu farz edelim. Her zaman topu aldık. Hemen arkadaşımızdan, takım arkadaşımızdan sağ ya da soldan mutlaka önümde hemen müdafaanın tabii ki de 3'te 2 pozisyonda şöyle ya da böyle duruyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki adam geçmek için hangi pivot ayağımı seçiyorsam onun ters yönüne jab step yapıyoruz. İlk hareket değil mi? Mutlaka jab step yapıyoruz. Ya da bu tarafa jab step yapıyoruz. Ya da ne yapıyoruz? Şut müdafası, sola dribling ya da tekrar şut müdafası, sağ dribling değil mi? Şimdi burada yapacağımız şey bu iki tane fake'i yapıp aynı anda üçüncüyü penetre edip yani drive edip dribbling yapıp adamı geçeceğiz. Yani sadece bir tane jab step yapıp ya da shoot fake yapıp oyuncuyu geçmeye çalışmayacağız. Zaten bir kere yapılan müdafalar, yapılan hareketler de jab step'te özellikle bu tarafa yapılıyorsa en fazla müdafaanın hareketi bu kadar oluyor. Çünkü bir kere yapıyorsun ve ters tarafa hareket ediyorsun. Bu çoğunlukla müdafaa yemiyor. Ya da bir kere şut müdafası adam hafifçe yani hafif bile belki olmayacak şekilde adam elini yukarı kaldırıyor ve geçmeye çalışıyorsun. Özellikle bir kere yapılan jab step'lerde çok iyi, uygun olmuyor. O yüzden hareketi iki tane fake'le yapıp üzerine yapacağımız için müdafaanın iki sefer aklını karıştırıp geçmeye çalışacağız. Yani göstereyim. Aldık, dribbling hakkımız var. Bir jab step, shoot fake'i hemen aradan geçeceğiz. Bu iki taneyi mutlaka yapıyoruz. Ya da iki jab step üst üste, üstüne shoot fake'i mutlaka daha iyi olacaktır. Gösteriyorum, aldım. Bir jab step, müdafaa kıpırdamadı. Bir daha jab step, shoot fake şimdi içeriden alıp atmak tabii daha da iyi olacak. Dediğim gibi fake'leri üst üste yapacağız. Dediğim gibi aldık, alıyoruz. Shoot fake'i bir daha shoot fake, jab step. Şimdi eğer mutlaka burada müdafaanın kesinlikle bir hamlesi olacak. Kesinlikle üst üste yapılan fake'lerde çünkü mümkün olduğu kadar beyin İlk hareketi algılıyor ve ikinci hareket yaptığımız hareketten sonra ya da o hareket esnasında vücut ne yapacağını beyinle beraber algılayıp yapmak zorunda. İşte o arada müdafaa kendini geçebileceğini düşündüğü için istem dışı olsa bile bir hareket yapıyor mutlaka. İşte o yüzden biz ikinci jab step ya da shoot fake'ini yapıyoruz. O yüzden yapılan ikinci fake'lerden sonra mutlaka adam geçme olanağımız müdafaanın size hareketlenmesi kesinleşiyor. Tekrar yapalım. Aldık. Jab step, shoot fake, devam ettik. Mutlaka diyorum. Yapacaksınız sert ve inandırıcı bir şekilde. Aldık bu tarafa. Jab step, shoot fake. Bir daha jab step, içeri. Mutlaka müdafaa hareket edecektir mutlaka. Zaten bir yarım saniyelik hareketi onun size yeterli olacaktır. Tekrar geldik. Şöyle yapalım. Aldık. Jab step, bir daha baktım. Jab step, şimdi shoot fake, bir daha jab step, hemen hızlı. Yapana kadar belki üçüncüyü sıkıştırabiliyorsak fake'i mutlaka yapalım. Emin olun çok etkili olacak. Geldik müdafaa çok hareketli orada duruyor. Jab step, shoot fake, bir daha jab step. Ya da bu tarafa çektik bir daha göster. Mutlaka bir hareket yapacak. Hareket yapana kadar
Eğer iyi duruyorsak, stop iyi yapıyorsak mutlaka müdafaa reaksiyon gösterecek. Bunu unutmayın. O yüzden hangi ayağımız pivot ayağıysa hemen shoot fake tekrar. Penetre aldık tekrar. Shoot fake, bir daha jab step. Hemen penetre yukarı. Sık sık devam. Sadece jab step yapıp hareket etmiyoruz. Mutlaka müdafaa gelecek. Ya da aldık. Bir kere shoot fake yapıp penetre etmiyoruz. Mutlaka müdafaa yaklaşacak. Üstüne koyuyoruz. Aldık. Hop. Jab step. Şut müdafası tekrar devam ediyoruz. Pardon, şut fake'i. Aldım. Jab step. Şut fake'i. Adam gelmedi. Bir daha jab step. Şut fake'i bir daha. Bir de bu taraftan gösterelim. Aldım. Hop. Jab step yaptım. Şut müdafası. Şut fake'i. Müdafaa hali yerinde. Bir daha tekrar. Bir daha mutlaka bir hareket yapacak. Ondan sonra layup'ı yapacağız. Yani turnikemizi atacağız. Dediğim gibi en önemli kural, bir kere fake yapmıyoruz. İkinci fake yapacağız ve müdafaanın bize olan hareketine göre mutlaka atış yapacağız. Mutlaka fake'ler, daha önceki videolarımda söylediğim gibi, çok inandırıcı ve çok sert olacak. Tamam? Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Lütfen bu videonun altına da yorum yapın. Diğer videonun altına da yorum yapın. Sizin istekleriniz varsa herhangi bir basketbol antrenmanı drilleri lütfen bana bildirin. Özellikle de personal training, yani birebir antrenman olabilir. Lütfen bana yazın. Ben de boş zamanlarımı da değerlendirip bunların videosu çekeceğim. Biliyorsunuz kanalım sizlerle beraber büyüyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.